Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda da sizlerle bu çok güzel, yumuşacık bir çalışma oldu. Pantolonu yapacağız. Pantolonumuz paçadan başlıyor. Bakın şöyle katlamalı. Şu iç kısımlarda ve arka ortada dikişimiz var. Yan örgümüzde şöyle örneğimiz. Şurada da küçük bir cebi var. Şimdi ben bu pantolonu santimlerini vereyim. Bu pantolonumuzda 1,5 yumak ip kullandım. 44 santim boy uzunluğu. A'dan itibaren 22 santimi biraz geçmiş A'dan itibaren bele kadar. Paçayı da vereyim. Katladıktan sonraki boyu veriyorum 22 santim. 22 santim de paça boyumuz. İsterseniz şu genişliği de vereyim. Şu tam kesmeler bittikten sonraki genişliği veriyorum. 29 santim. Bu pantolonumuz yaklaşık 1-1,5 yaşındaki çocuklara çok rahatlıkla olacaktır. Daha da büyük yapmak istiyorsanız sayılara ilave paçadan büyüttüğünüz zaman otomatik olarak zaten pantolonumuz büyüyor. Bel kısmı da böyle kordon yapıp geçirdim. İstiyorsanız arka kısmından şunu çift kat yapıp içinden lastik de yürütebilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi pantolonumuzun yapımına geçelim. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda da sizlerle böyle bir yaş civarı çocuklar için bebek pantolonu çalışması yapacağız. İpi Mimania'nın Medical Baby ipi, antibakteriyel, alerji yapmayan, tüylenmeyen bir ip. 100 gramı 310 metre. Şu şekilde. Şiş numaramda 3,5. Şimdi ben bir ön hazırlık paça için bir ön hazırlık yaptım. Şu şekilde 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters olarak 60 ilmek lastiğimi ördüm. Yani 60 ilmek başlıyoruz. 2 düz, 2 ters olarak santim olarak da vereyim. 11 santim boyunca toplamda sıra olarak da 34 sıra ördüm. 34 sıra 2 ters 2 düz ördüm. 11 santim yaptı. Yani şöyle katlanacak bu. İsterseniz katlanmasını istemiyorsanız yarısı kadar da örebilirsiniz. Lastiğimizi ördükten sonra şimdi modele geçeceğiz. Şu arada modelimiz olacak. Modele geçmeden önce bu arada bir artırmamız olacak. Bakın şimdi bu paçamızın şu düz olan yönü. Bu tarafta ters tarafımız. Artırmamızı ters tarafta yapacağız. Yani paçanın ters tarafında. Pantolonumuzun ön yüzü olacak burası. Bakın şöyle katladığımız için düz olan yerimiz ön yüzü olacak. Yani artırmayı lastiği ördüğümüz tarafın ters tarafında yapacağız. Şimdi önce artırmamızı yapalım. Artık düz örgüye geçiyoruz. Yani lastik örmeyeceğiz. İlk ilmeğimi boşa aldım. 1 2 3 4 5. ilmekte artırma yapacağız. Şuradaki ilmeği alıyorum. Takıyorum ve örüyorum. 5 ilmeğimiz 2 4 6 ilmek oldu.
Tekrar 5 ilmek 4 ilmek örüyoruz. 5. de artırma yapacağız. 1 2 3 4. Şu 5. ilmekte artırma yapıyoruz. 1 2 3 4. Şimdi ters ilmeğimize geldi. Yine şu altındaki ilmeği alıyorum. Takıyorum ve örüyorum. Tekrar 1 2 3 4 ilmek ördüm. 5. de artırma yapıyorum. Bir, iki, üç, dört ve 5. de artırmamı yaptım. 1 2 3 4. Yine dibindeki ilmeği alıyorum, takıyorum ve örüyorum. Sıranın sonuna kadar her seferinde 4 ilmek örüyorum. 5. ilmekleri artırıyorum. Dört ilmek ördüm. Yine artırmamı yapıyorum. Şurada bir ilmeğimizi sayalım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Bir tane daha artırıyorum. On iki defa artış yaparak şu anda ilmek sayım 72 oldu. Yani 12 tane artırma yaptım. 60 olan ilmek sayımız 72'ye çıktı. Şimdi örgümüzün bakın burası ters tarafı. Şimdi ön yüzü bu taraf olacak. Burada örnek kurmaya başlayacağız. Ben diğer paçayı yaptım arkadaşlar. Orada önce bir örneği anlatayım. Paçamızın şu orta kısmında 2 sıra ters, 2 sıra düz, 2 sıra ters, 2 sıra düz olarak şöyle bir örneğimiz var. Yani bunlar haroşa değil. 2 sıra düz ilmeğimiz, 2 sıra ters ilmeğimiz var. Şimdi baştan 22 ilmeğimiz düz örgü. 5 ilmeğimiz haroşa. Yani arkadan da önden de aynı şekilde ördüğümüz ilmek haroşa ilmeğimiz. Arada bir tane ters ilmeğimiz var. Bu arada da 16 ilmek 2 sıra ters 2 sıra düz olarak örülecek. Tekrar bir ilmek ters ilmeğimiz, 5 ilmek haroşa ilmeğimiz ve 22 ilmek de düz ilmeğimiz var. Şimdi bunu burada gösteriyorum ki çünkü örerken haroşalar, düzler hep birbirine girecek. Arka tarafında da yine aynı şekilde 22 ilmek ters, 5 ilmek haroşa, 1 ilmek düz,
Buradaki 16 ilmeğimiz 2 sıra ters, 2 sıra düz, 1 ilmek düz ilmeğimiz, 5 ilmek haroşamız ve 22 ilmek de ters örgümüz var. Yani bu şekilde örneğimizi kuracağız. Şimdi düz taraftan artırarak geldik. Şu anda örgümüzün ters tarafındayız. Burada 22 ilmeğimizi ters örgü olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22. 22 ilmeğimizi ters ördük. Şimdi ipimi çeviriyorum. Buradaki 5 ilmeğimiz haroşa olacak. 1 2 3 4 5. Şimdi arada bir ilmeğimiz ön yüzde ters çıkacak. Yani ön yüzde bir ilmeğimiz ters olduğu için bunu da bu yönde düz örüyorum. Şimdi buradaki düz ördüm. Yani toplamda 2 4 6 ilmeğim oldu. Şimdi bu tarafta 16 ilmeği de ön tarafa ters çıksın diye 16 ilmeğimi de düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ilmek aradaki örgümüz. Şimdi bir ilmek diğer tarafa ters çıkması için bir ilmek düz ördüm. 5 ilmeği haroşa için düz örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. İpimi tekrar kendime doğru çevirdim. Kalan 22 ilmeğimizi 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22. Kalan 22 ilmeğimizi ters örüyorum. Yani bu sırada tersler ve örneğin de ters denk geldiği için başlarken 22 tane ters, arada 28 ilmek düz ve sonunda 22 ilmek ters ördük. Ve ön yüze geldim. Ön yüzde de şimdi ne yapıyoruz? 22 tane ilmeğimiz var kenarlarda. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ilmeği düz ördük. Şimdi burada 5 ilmeğimiz 2 4 5 ilmeğimiz haroşa olacak. Yani bunları da düz örüyorum. 1 2 3 4 5. Bir ilmeğimiz ters ilmek. İpi çeviriyorum. Bir tane ters ördüm. Bu aradaki 16 ilmeğimiz de ters ilmek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16. Ve haroşa ile aradaki örneğin arasındaki bir ilmek tersimi de örüyorum. İpi çeviriyorum. Önce 5 ilmek haroşanın düzü. 2, 3, 4, 5. Ve kalan 22 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi ön yüzde ne yaptık? Haroşanın düzleriyle beraber 22 kenar, 5 de haroşanın düzü, 27 ilmek düz örgü ördük. Arada da 16 ilmek aranın tersi ve sağında solunda birer ilmek ters vardı. 18 ilmek ters ördük. Şimdi sondaki düzlerimi de ördüm. Tekrar arka yüze geldim. 22 ilmek önce kenardaki tersleri örüyorum. 22 ilmek tersimi ördüm. Şimdi ipimi çeviriyorum. 5 ilmek haroşamız var. 1, 2, 3, 4, 5. Bir ilmek de örgümüzün ön yüzde çıkacak olan tersi. Bir tane daha ördüm. İpimi çeviriyorum. Şimdi bakın burada 2 sıra düz örgümüz çıktı. Onun için şimdi 16 ilmeği ters öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. İpi çeviriyorum. Bir ilmek düz ilmeğimiz var. Onu örüyorum. Yanında 5 ilmek haroşamız var. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek haroşayı ördüm. Tekrar ipi çeviriyorum. Kalan 22 ilmeğimi 22. Kalan 22 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Bakın yeri artık örneğimizin yerleri belli olmaya başladı. Şimdi bu ilk sıra ters gelmiştik arka taraftan, düzü gittik, şimdi tersini geldik, tekrar ön yüzdeyiz. Dördüncü sıramız. Dördüncü sırada da yine önce 22 ilmek düzümüzü örüyoruz. 22 ilmek. Daha sonra 5 ilmek haroşa ilmeğimiz, 2, 3, 4, 5. İpi çeviriyorum. Bir ilmek tersimiz var. Tekrar çeviriyorum. Şimdi arada 16 ilmek düz ilmeğimiz.
16. Tekrar ipi çeviriyorum. Bir ilmek ters ilmeğimiz. İpi çeviriyorum. 5 ilmek haroşa ilmeğimiz. Kalan 22 ilmeğimiz de düz. Bundan sonra arkadaşlar hep bu sıralamayla gidecek. Kenarlar 22, 5 ilmek haroşamız, arada 1 ilmek ters, 16 ilmek, 2 sıra düz, 2 sıra ters, 1 ilmek ters, 5 ilmek haroşa ve kalan 22 ilmek düz. Örgümüze ters tarafta örneği kurmuştuk. İsterseniz bu sayıları söyleyeceğim arkadaşlar. Bu 4 sırayı yazın. Hep bunu takip ederek giderseniz hiç şaşırmadan devam edersiniz. Şimdi ilk sıra 22 ilmek ters ördük. Bu aradaki tersler ve aradaki düzler dahil 22 ilmek ters, 28 ilmek düz, 22 ilmek ters ördük. Ön yüze geldiğimizde haroşalar dahil 27 ilmek düz, 18 ilmek ters ve 27 ilmek düz ördük. İkinci sırada. Üçüncü sırada 22 ilmek ters ördük, 6 ilmek düz ördük, 16 ilmek ters ördük ve 22 ilmek 16 ilmek ters ördük, 6 ilmek düz ördük ve kalan 22 ilmeği ters ördük. Tekrar ön yüze geldik. Yani dördüncü sırada 27 ilmek düz, 1 ilmek ters, 16 ilmek düz, 1 ilmek ters ve 27 ilmek düz ördük. Yani bu sayıları yazın arkadaşlar. Hep bundan sonra artık tekrar 4 sıra ördük. İlk sırada yaptığımızı yapacağız. Yani 22 ilmek ters, 28 ilmek düzle başlayacağız. Sonra da 22 ilmek ters kalıyor. Hep bu şekilde devam edecek. Ben birkaç sıra öreyim arkadaşlar. Çünkü her 7 diş haroşada da şurada 7 tane diş çıktığı zaman kenarda da artırmamız olacak. Şimdi 7 diş haroşamız olana kadar bu şekilde 4 sırayı aynı bu 4 sırayı tekrar ederek devam edelim. Şimdi örneğimiz daha net ortaya çıktı bakın. Şimdi düzler ve haroşalar denk geldiği için bazı sıra buradaki ilmeklerin hepsini düz, arada bir ilmek tersimiz. Yani bu ilk başta verdiğim sıra sayılarını takip ederek yaparsanız hiç şaşırmadan devam eder. Bakın arkada 22 ilmek ters, şu aradaki 5 ilmeğimiz düz. Bakın bir ilmek düz şekilde devam ediyor. Yani ön yüzde ters. Aradaki 16 ilmekte 2 sıra ters, 2 sıra düz. Yine bir ilmek ters tarafta örgünün tersinde bir ilmeğimiz böyle düz olarak devam ediyor. Ön yüzde ters. 5 ilmek haroşamız var ve diğer kenarda da 22 ilmek tersimiz. Şimdi buradaki haroşalarımızı sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. haroşamız. Her 7 haroşada bir şu yanlardan sağda ve solda artırma yapacağız. Şimdi 7 haroşamız olduğu sıra ilk ilmeğimi boşalıyorum. Hemen yanındaki ilmeğin dibinden bir ilmek çıkartıyorum. Bir tane artırma yapmış oldum. Şimdi bu kenarımız yani 23 ilmeğimiz oldu.
3 ilmeğimi ördüm. Haroşa sırasına geldim. Buradaki 5 ilmeği de düz örüyorum. Örnekle haroşa arasında bir ilmek tersimiz var. Onu da ördüm. Şimdi arada 16 ilmek ters ilmeğimiz. 1, 2, 3, 4. Bakın burası 2 sıra çıkacak tersimiz. Şu anda şişimizde bir sıra ters olduğu için bu sırayı da ters olarak örüyorum. Yani 2 sıra tersimiz, 2 sıra düzümüz olacak. ...16 ilmeği ördüm. Arada bir ilmek ters ilmeğimiz var. Onu da ördüm. İpi çeviriyorum. 5 ilmek haroşanın düzünü örüyorum. Haroşayı düzden yaptığım için, ben hep düz örgü yaptığım için düz örüyorum. Ama siz ters örgü yapıyorsanız bu 5 ilmeği yani ters şekilde devam edecek haroşalarınız. Şimdi sonda 22 ilmeğimiz var. Bir ilmek artıracağız. Burası da 23 olacak. Şimdi son 2 ilmeğe kadar devam edelim. Son 2 ilmeğimiz kaldı. Örüyorum ve bir ilmeğimiz kalınca buradaki ikinci ilmeğin dibinden bir ilmek çıkartıyorum. Şöyle çevirdim. Ve burada da artışımı yapmış oldum. Şimdi diğer paçada tarif edeyim arkadaşlar. Bu bittiği için. Şimdi sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane haroşa olduğu zaman başta bir artırma yapıyoruz. Artırmayı yaptıktan sonra tekrar 2, 4, 6, 7. Bu 7. haroşa sırasında tekrar artırma yapıyoruz. İkincisi haroşa artırmamız 2, 4, 6, 7. Tekrar sağda ve solda artırma yapıyoruz. 2, 4, 6, 7. Sağda ve solda artırma yapıyoruz. 4. artırmamız ve sonra da 2 diş haroşa örüp paçamız bitiyor. Yani toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30. 30 diş haroşamız olacak bu kenarda. İsterseniz şu tersleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane böyle ters görünen, bakın şunlar 15 tane, ister burayı sayın, isterseniz şuradaki haroşayı sayın. 30 diş olana kadar her 7. haroşada sağda ve solda artırma yapıyoruz. Yani 4 tane artırma yapmış olacağız. 4 sağda, 4 de solda, 8 ilmek. 72 ilmeğimiz vardı. Toplamda 80 ilmeğimiz olarak paçamızı tamamlamış olacağız. Şimdi oraya kadar bu şekilde devam edelim. Her iki paçayı da şöyle şu şekilde 30 diş olana kadar ördüm. Toplam şişimde 80 ilmek bir paçada, 80 ilmek de diğerinde var. Şimdi birleştirmesini yapacağız. Bu araya iki paçayı birleştirdiğimiz yere 4 ilmek atacağız. Diğer başa 2 ilmek, şişin diğer tarafına 2 ilmek. Eğer bunu misina ile yapıyorsanız aralara 4'er ilmek ilave ederek dönerek de yapabilirsiniz. Bizim pantolonumuz arkadan dikişli olacak. Şimdi bu başa 2 ilmek ilave ediyoruz.
Hemen ilk ilmeğin ve ikinci ilmeğin arasındaki boşluğa girdim. Bir ilmek daha çıkarıyorum. 2 ve düz örgü olarak devam ediyorum. İki, dört, altı, yedi, 8, 9, 10, 28 ilmek kenardaki düz örgümüz oldu. Şimdi 5 ilmek de haroşa ilmeğini örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Arada bir ilmek ters. Aynı zamanda artık örneğimize devam ediyoruz. 16 ilmek düz ilmeğimiz var. Arada bir ilmek ters. İpi çeviriyorum. Haroşa kısmı için 5 ilmek düz. Ve geri kalan ilmeklerimi de 3, 4, 5, 6, 26 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Sağ başa 2 ilmek attık. Devam ettik örneğimizi yaparak paçanın bu orta kısmına geldik. Şimdi bu araya 4 ilmek ilave edeceğiz. Bakın şurada bir azıcık pay bırakmıştık. O ipimizle şöyle düz yönden çıkarmak için bu araya 4 ilmek, 1, 2, 3, 4. 4 ilmek çıkardım ve şu ipimi tutuyorum. İki paçayı artık birleştiriyoruz. Ve ilave ettiğim 4 ilmeği 2, 3, 4 ve devam ediyorum. Sıranın sonuna kadar gidiyorum. Şimdi arka tarafa çeviriyorum ve bu başta da 2 ilmek ilavesi yapıyorum. 1, 2 ve ters örgü olarak devam ediyorum. İki ilmek bu tarafa ilave ettik. 4 ilmek araya ilave ettik.
2 ilmek de diğer başa ilave ettik. Şimdi bir 5-6 sıra böyle devam edelim. Hiçbir şey yapmadan, yani örneğimizi ne gerekiyorsa örnekteki modeli uygulayarak şu A'da ilmek attığımız yerden itibaren bir 5-6 sıra kadar bu şekilde devam edelim. Şu araya 4 ilmek, kenarları da 2 ilmek ilave ettikten sonra 2, 4, 6 sıra ördüm. E, sayı da şöyle 80 burada, 80 burada vardı. 160, 4 buraya ilave ettik. 164, 166, 168 tane ilmeğimiz var şu anda. Şimdi A kısmı için kesme işlemi uygulayacağız. 2 ilmek ilave etmiştik, fakat bunun biri dikişe gideceği için ilk ilmeği saymıyorum. Yani onu dikiş payı olarak kabul ediyorum. 1, 2. Toplamda yani 3 ilmek ördükten sonra bu kısmı şöyle sağa doğru bir kesme işlemi yapıyorum. Bir ilmeği kestim. Ve ortadaki ilave ettiğimiz 4 ilmeğe kadar örgüme devam ediyorum. Bizim şimdi arka ortada dikişimiz olacağı için bir ilmeğin dikiş payı kabul ettik. Ama bunu eğer misinaya takıp örerseniz arkadaşlar, ya orada da 4 ilmek olacak, ön tarafta da 4 ilmek. Şimdi şu orta kısma kadar örneğimizi de yaparak bu yan taraftaki örnekler pantolonumuzun bitimine kadar aynı şekilde devam edecek. Şurayı bir sayalım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Bu aradaki 4 ilmeğimiz kesme ilmeğimiz olacak. Şöyle 2 tane işaretleyici olursa arkadaşlar elinizde, şimdi bir tanesini şöyle yapalım. Şuradaki 4 ilmeği 1, 2, 3, 4 ilmeği boşalıyorum. Şuraya bir tane işaretleyicimi koydum. Bu 4 ilmeğin sağında ve solunda hep kesme işlemlerimiz olacak. Şimdi şu ördüğüm 2 ilmeği söküyorum. Buradaki 4 ilmeğin yanındaki 2 ilmeği şöyle ortaya doğru keseceğimiz için düzeltiyorum. Sola doğru bir kesme yapıyorum. Kesmemi yaptım. Aradaki 4 ilmeği örüyorum. 1, 2, 3, 4.
Ve buradaki 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Sıranın sonunda 5 ilmek kalana kadar devam ediyorum. Dört ilmeğin yanındaki 2 tane ilmeği sola doğru kestik. Diğer 2 ilmeği sağa doğru kestik. Şimdi 5 ilmeğimiz kalana kadar devam edelim. Sonda 5 ilmeğimiz kaldı. Bunun birini dikiş olarak kabul ediyoruz. Şuradaki 2 ilmeği kesme yapacağız. Fakat bu da orta noktaya doğru baksın kesmelerimiz değil. İlmeklerimi düzelttim. Şu 2 taneyi birlikte aldım ve 3 ilmeği örüyorum. Şimdi ters tarafında bütün ilmeklerimiz haroşa olarak, ters düzlerimizde düz olarak ön yüze kadar devam ediyoruz. Tekrar ön yüze geldik. 1 2 3 ilmek. 3 ilmekten sonra şöyle sağa doğru kesmemizi yapıyoruz. İkinci kesmemizi yaptık ve ortadaki 4 ilmeğe kadar devam ediyoruz. Şimdi şu ortaya ayırdığımız 4 ilmek. Hemen onun sağ tarafındaki 2 ilmeği ortaya doğru bakacağı için çevirerek sola doğru bir kesme yapıyorum. İşareti geçiriyorum. Arada 4 ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4. Tekrar işaretleyicimi geçiriyorum. Buradaki 2 ilmeği de sağa doğru kesiyorum ve devam ediyorum. Sonda 5 ilmeğimiz kalana kadar örgümüze devam ediyoruz. Sonda 5 ilmeğimiz kaldığı zaman buradaki 2 ilmeği sola doğru keseceğiz. Şöyle düzeltiyorum. Kestim ve 3 ilmeği örüyorum. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Bakın ikinci kesmemizi yaptık. Bu orta noktada da 4 ilmeğin sağında 2 ilmek, solunda da daha doğrusu 2 kere, sağında da solunda da 2 kere böyle kesmeler yaptık ve sıranın sonunda da aynı işlemi tekrarladık. Şimdi bunu her ön yüze gelince ikinci kesmemizi yaptık, 4 kere daha yapacağız. Yani toplamda burada 6 tane kesmemiz olacak. Ön yüzlerde kesmeyi yapacağız. Arka tarafında hiçbir işlem yok arkadaşlar. Örneğimizi devam ederek geleceğiz.